Bir sabah gökyüzünden dünyanın 12 farklı yerine siyah dev yumurtalara benzeyen gemiler kondu. Bu yumurtalardan ne duman çıkıyordu ne de ses. Gemilerin ne penceresi vardı ne de kapısı. Sadece sessizce duruyorlardı. İnsanlar çok şaşırmıştı. Herkes acaba içlerinden ne çıkacak diye merak eder oldu. Bazıları dua etti, bazıları hemen silah kuşandı. Ama birileri de önce anlamalıyız, dinlemeliyiz dedi. İşte o zaman dil uzmanı olan Louis'i çağırdılar. O kelimeleri dikkatle inceleyen, dillerin gizli kapılarını aralayan, başka dilleri öğrenmeyi çok seven biriydi. Zeki bir fizikçi de ona katıldı. Ayn. O da yıldızlardan ve sayılardan iyi anlardı. Louis ve Ayn birlikte gökyüzüne konmuş dev yumurtalardan birinin içine doğru yolculuk ettiler. Dev yumurta şeklindeki geminin duvarları ışığı adeta yutuyordu. Louis, astronot giysisinin içinde ağır adımlarla ilerlerken içi hem korkuyla hem de tuhaf bir merakla doluydu. Sessizlik sanki uzay kadar genişti burada. Sonunda o büyük cam duvara geldiler. Karşıda sisin içinde iki büyük gölge belirdi. Kocaman ahtapotlara benzeyen iki canlının uzun kolları sanki suyun içinde dans ediyordu. İnsanlar onlara heptapot diyordu ama Louis onların çok daha fazlası olduğunu hissediyordu. Onun için bu canlılar hiç de korkutucu değildi. Sanki sadece izliyor, bekliyorlardı. Louis ilk kelimesini söylemeden önce bir şey yaptı. Üzerindeki astronot kıyafetinin onları korkutabileceğini düşündü ve çıkardı. Çünkü kelimelerin ötesinde bir anlayış gerekiyordu. Yabancılara korkunun değil, güvenin dilini göstermek istiyordu. Sonra cam duvara bir kelime yazdı. İnsan. Ardından Louis yüksek sesle kendini göstererek "Ben Louis" dedi. Ayn yanına heyecanla geldi. "Ben Ayn." Camın öte yanında bir şey kıpırdadı. Bu devasa görünüşlü canlılardan biri uzun kolunu yavaşça yukarı kaldırdı. Sonra ortaya bir bulut gibi siyah mürekkep bıraktı. Ama bu bir leke değildi. Bir daireydi. Daire kıvrımlarla doluydu. İnce kıvrımların her biri bir anlam taşıyordu. Bu onların kelimesiydi. Ama sadece biz buradayız demiyordu. Seni anlıyorum, karşılık veriyorum, öğrenmek istiyorum da diyordu. Ayn cama uzun uzun baktı. Onları tanımaya başlıyoruz. Artık sadece uzaylı değiller. Louis başını salladı. Ayn hafifçe gülümsedi. Ona Abbott diyelim, diğerine de Costello. Bu basit karar onları birbirine biraz daha yakınlaştırdı. Artık Louis ve Ayn karşılarında sadece bilinmeyen varlıklar değil, tanıdıkları gibi hissettikleri iki varlık görüyordu. Abbott ve Costello. Louis her gün onlara bir şeyler öğretti. Sen, ben, soru, dostluk. Onlar da kendi kelimelerini öğretiyordu. Her biri farklı kıvrımlarla doluydu. Kimi daha uzun, kimi daha kısa. Ve bir gün Ayn bu dairesel işaretlere bakarak bir şey fark etti. Louis, bu kelimeler matematiksel. Bak, şekillerin yapısında tekrar eden parçalar var. Yani her parça bir anlam taşıyor. Harf gibi değil, bir fikir gibi. Louis heyecanla, onlar bir cümleyi yazmaya başlamadan önce nasıl biteceğini biliyor olmalı. Bu işaretler hepsi bir anda yazılıyor. Hepsi bir düşüncenin resmi gibi. Evet, bu dil başkaydı. Sadece kelime değil, bir düşünce biçimiydi ve zamanı öğretiyordu. Heptapotlar zamanı bu dairelerle çiziyorlardı.
Onların dünyasında zaman bizimki gibi dümdüz akmıyordu. Onlar zamanı bir nehir gibi değil, bir göl gibi yaşıyordu. Geleceği de, geçmişi de aynı anda görebilirlerdi. Bu dili öğrendikçe Louise'e bir şey oldu. Zihni değişmeye başlamıştı. O artık kelimeleri değil, çizgileri düşünüyordu. Zamanı düz bir yol gibi değil, bir döngü gibi görmeye başlamıştı. Ve bir gün gördüğü şekillerden biri ona bir şey gösterdi. O yuvarlak işaretlerin içinde henüz yaşanmamış bir anı gördü. Henüz doğmamış bir çocuğu, henüz söylenmemiş bir kelimeyi, henüz yaşanmamış bir vedayı gördü. Var olmayan ama olacak olan. Hem korktu hem sevindi. Ve o an anladı. Bu dili öğrenmek sadece konuşmak değil, zamanı kabullenmekti. Bu sırada dışarıda işler karışmaya başlamıştı. Başka ülkeler bu sessiz ziyaretçilerin düşman olduğunu sandı. Uzaylıların niyetlerini anlamadan önce kendilerini korumak istemişlerdi. Uzay gemilerine saldırmak isteyenler oldu. İletişim kesildi. Dünya bir kez daha korkuya yenilmek üzereydi. Ama Louise onlara güvenmişti. Çünkü onlar silah kelimesini kullanmamıştı. Çizdikleri şekiller bir araçtan, bir hediyeden bahsediyordu. Gelecekte olan bir şeyi şimdi görmekten bahsediyordu. Heptapodlar bu dil sayesinde dönüşmeye başlayacak olan insanlığın binlerce yıl sonra onlara yardım edebileceğini biliyorlardı. Kelimeler şekil alırken ülkelerden birinin saldırıya hazırlandığı bilgisi gelmişti. Herkes nefesini tutmuştu. Bir felaketin eşiğindeydiler. İşte o sırada Louise henüz yaşanmamış bir sahneyi daha bu dil sayesinde gördü. Gelecekte bir generalin ona fısıldadığı bir cümle savaşın çıkmasını engelledi. Ve o anda dünya yeniden nefes aldı. Gemiler yavaşça gökyüzüne çekildi, sırlarını geride bırakıp gittiler. Louise için de artık yepyeni bir hayat başlamıştı. Zamanın kıvrımlarında gördüğü o küçük kız dünyaya gelecekti. Onun başına gelecekleri bilerek onu yine de sevecek, yine de sarılacaktı. Zamanın her halini kabul edecekti.